Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taşa. Bugün sizlerle beraber KVK 1 için komutan rehber videosu çekeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hadi videomuza geçebiliriz. İlk olarak arkadaşlar Etherfield ile başlıyoruz. Etherfield sefer görevinden zaten kasılabilen bir komutan. O yüzden 5-5 de olsa KVK1'de kullanabiliriz. Süvari oynayanlar için Baybars kesinlikle kasılması gereken bir komutandır. Baybars'ın yanında Baybars Etherfield olarak da oynayabiliriz. Ama farklı olarak Baybars Perijaeus'te oynayabiliriz. Perijaeus Baybars'tan farklı olarak süvarinin Richard'ı gibidir. Bu yüzden can basar ama sağda daha da fazla dayanmanızı sağlayabilir. Diğer komutanımız olarak Björn piyade komutanıdır. Bunu da yine KVK'da oynayabiliriz. Ama Björn arkaya koyup Sun Tzu önde olacak şekilde kombinasyon yaparak oynayabiliriz. Bir ayrı olarak da piyadeler için Sun Tzu Etherfield'de oynayabiliriz. Ki ikisi de alan vurduğu için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Diğer komutan olarak Belisarius. Belisarius farm kesme komutanıdır. O yüzden açık alanda oynanmaması gereken bir komutandır. Baybars Belisarius olarak farm kesmek için kullanabilirsiniz. Bunu bu yüzden iki arada bir dereceye koyacağız. Evet arkadaşlar diğer komutanımız olan Boudica barbar komutanıdır. O yüzden barbar kesmek için kullanılabilir. Charles Martel piyade komutanıdır. Valiler de kasabilirsiniz ama hiçbir şekilde kafa basmanızı önermiyoruz. Bu yüzden iki arada bir derede eğer altın sandıklardan da çıkan bir komutandır. Altın sandıktan çıktığı zaman atıyorum 5-5 olursa eğer oynayabilirsiniz. O yüzden bunu da oynanabilecek komutan arasına koymuyorum. Cao Cao balinalar içindir. Genellikle balinalar Minamoto Cao Cao ikilisini olarak kullanılır. Süvari komutanıdır. Minamoto'yu öne koyup Cao Cao'yu arkaya koyabilirsiniz. Ama kafa basmanızı önermeyiz. Açık alanda da oynamayı önermeyiz. Çünkü açık alanda alan vuran komutanlar daha önemlidir. Cao Cao alan vurmadığı için sadece bireysel karakter olarak gözükür. O yüzden oynamanızı önermem. Ama eğer balinaysanız çok para yatırıyorsanız oynayabilirsiniz. Kleopatra farm komutanıdır. O yüzden farm komutanı olarak Elsit okçu komutanıdır. Valide olarak gelebilir. Oynanmaz ama oynamak isteyenler de yine okçu oynuyorsanız ki KVK1'de okçu oynamak çok zordur. Elsit'i validen eğer 5-5 yapabilirseniz güzel hasarlar çıkartabilirsiniz. Ama yine de iki arada bir dere diye koyacağız bunu. Eylülcü Mundeok piyade komutanıdır ama hiçbir şekilde oynanmaz. Ben oynayanı görmedim. Sun Tzu Björn veya Sun Tzu Etherfield yapmanız daha mantıklıdır. Boş yere kafa harcamanızı önermeyiz. Fredrik yine aynı keza altın yani efsanevi bir komutandır ama fakat oynanmaz. Herman okçu komutanıdır. Açık alanda oynanabilir mi? Oynanmaz bana soracak olursanız eğer. Ama yine de oynamak isteyenler için iki arada bir dere diye hatta hiç oynanmaz olarak koyabiliriz. Barça, Hannibal Barça VIP'den gelen bir komutandır. Özellikle balinalar kasarlar. O yüzden iki arada bir dere diye koyabiliriz. Osman çok güzel hasar çıkartır. Ama alan vurmadığı için yine oynanmayacağını düşürdüğüm için oynanmaz kısmına koyuyoruz. İmhotep okçu komutanıdır ama okçunun destek komutanıdır. Saldırı komutanı değildir. Okçu da saldırı birimi olduğu için İmhotep daha çok yani kanyonda falan kullanılabilir. Açık alanda oynanacağını pek düşünmüyorum. Oynanmaz. O yüzden kafa harcamanızı da önermem. Ishida farm komutanıdır. O yüzden hiç kafa basmanızı önermem. Johnny Dark buff verir. Buff komutanıdır. Ama yine de açık alanda oynanmaz. Kanyonda belki oynanabilir. O yüzden iki arada bir dere diye koyacağız. Jules Caesar valilerde gelir.
Ama hiçbir şekilde oynanmaz. Valiye de oynamanızı önermem. Bu yüzden Jules Caesar'ı hiçbir şekilde oynanmaz şekilde buraya koyuyoruz. Kusunoki okçu komutanıdır. KVK1'de okçu oynamak dediğim gibi çok zordur. Ama eğer okçu oynayacak olursanız eğer, ama oynamanızı hiçbir şekilde önermiyorum. Bu yüzden yine de oynayacaklar olursa eğer KVK'da oynanacak olarak komutanlar arasına koyabiliriz. Çünkü KVK1'de KVK2'de oynanacak en iyi mor komutanlardan birisidir Kusunoki. Lohar barbar komutanıdır. Lohar'ı barbar keserken kullanabiliriz. Ayrıca 3. skill'i deneyim bonusu %70 veriyor olması lazımdı. Yani barbar keserken çoklu barbar kesmede Richard'la beraber Lohar'ı kullanabiliriz. Yani bu Lohar komutanla hiçbir şekilde kafa basmanıza gerek yok. Bu Lohar komutan zaten Lohar'dan gelen şeylerle kendi kendine otomatik olarak kasılan bir komutandır. Bunu 1 milyonda olsanız, 10 milyonda olsanız, 1 milyar güçte de olsanız bu Lohar'ı her şekilde kullanacaksınız. Kraliçe Matilda farm komutanıdır. O yüzden farm komutanına koyuyoruz. Mehmet çok güzel bir hasar komutanıdır. Alan hasarlıdır. Ama KVK 1'de 2'de oynanmaz. Şu şekilde oynanmaz. Sarı kafaları hiçbir şekilde basmayacağımız için KVK 3 F sezonuna kadar biriktireceğimiz için, o yüzden Mehmet hiçbir şekilde oynanacağını düşünmüyorum. Eğer ki şanslı olursanız altın sandıktan 2 skillini 5 yaparsanız o zaman belki atıyorum kombinasyon yaparak oynayabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde kafa basmanızı önermiyoruz. O yüzden de iki arada bir derede koyabiliriz. Minamoto yine VIP'den kasılan bir komutandır. Genellikle balinalar kasar. O yüzden eğer çok para harcıyorsanız Minamoto, Jojo ikilisini kullanabilirsiniz. Ona ayrı olarak eğer Minamoto'nuzu fulllediniz, Jojo'nuza hiçbir şey yapamadınız, Minamoto Baybars olarak da kullanabilirsiniz. Bu ikiliyi de kullanabilirsiniz. Veya Minamoto Etherfield pek görmedim ama yine de güzel işler çıkartacağını düşünüyorum. Bu komutan ismi Mulan'dı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Mulan'ı sadece bir kanyonda oynayabilirsiniz. Açık alanda oynayamazsınız. Kanyonda çok güzel işler çıkarır. O yüzden kasılana kadar kanyona da koymazsınız. Kasıldıktan sonra kanyona koyabilirsiniz. O yüzden iki arada bir dere diye koyacağız bunu da. Scipio Africanus liderlik bir komutandır. Ama güçlü bir komutandır. Yine de iki arada bir derede belki bir ihtimal, eğer şansınız yaver gitti, atıyorum Björn'den daha iyi yaptığınız Scipio Africanus'u veya ikinci kıta olarak çıkarmak istiyorsanız bunu çıkarabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde KVK 1'de ikinci kıta yapamayacağınız için, çünkü ekipmanlardı, kıta şeyiydi, onları dengelemek zor olduğu için, çok para harcamadığınız için, bu yüzden tek kıta çıkarmanızı ve tek kıta odaklı olmanızı öneririm. O yüzden ilk başta hangi biri oynayacaksanız, piyade ise piyade, süvari ise süvari, buna göre KVK 1'e 2 odaklanmanızı öneririm. İkinci kıta size hem çok fazla kaynak kaybettirir hem de KVK'larda çok fazla verim, zevk alamazsınız eğer balina veya orta halli yatırım yapan oyuncular değilseniz. Ragnar yine sarı komutan olduğu için oynanmaz. Eğer çok güzel, dediğim gibi altın sandıklarda, yani Mehmet gibi, Caca gibi şansınız yaver giderse bu şekilde belki bir ihtimal oynayabilirsiniz. Sun Tzu Ragnar yapabilirsiniz. Richard Çark'tan gelen bir komutandır. Ama hiçbir şekilde buna kafa basmanızı, elmas harcamanızı önermiyorum. Çünkü Richard sahada sizi çok fazla ayakta tutar can bastığı için, ama sizin hastanenizde çok fazla doldurur. Yani şu şekilde doldurur. Richard'ın amacı hafif yaralıları can bastığı için iyileştiriyor. İyileştirdiği için de bu sefer o hafif yaralılar direkt otomatik olarak ağır yaralıya düşürüyor. Bu da düşürdüğü zaman sizin hastanenizi dolduruyor ve sizin daha fazla kaynak harcamanızı sağlıyor. Ama alanda daha fazla sizi ayakta tutmaya da yarıyor. Ama KVK'larda zaten daha fazla ayakta durmak yerine daha etkili bir hasar vurmak, daha etkili savaşmak daha önemlidir. O yüzden Richard'ı hiçbir şekilde oynamanızı önermem. Richard'ı açıp bırakabilirsiniz. Çünkü ilerleyen zamanlarda
bu Richard'ı barbar keserken kombinasyon yaparak kullanacaksınız. Çünkü o dediğim gibi cam basma özelliği yüzünden. Tutmos okçu komutanıdır. Eğer ki tutmosu çok güzel şekilde dediğim gibi şansınız yaver giderse KVK 1'de okçu olarak Kusunoki arkasına tutmosu koyarak 5-5 olursa eğer altın sandıklarda güzel bir şekilde şansınız olursa Kusunoki tutması yaparak oynayabilirsiniz. Ama 5-5 olmadan oynamanızı önermem. Çünkü Kusunoki de alan vuran bir komutandır. Tutmos da alan vuran bir komutandır. Alanda çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Sundeok farm komutanıdır. Hiçbir şekilde kasmanızı önermiyoruz. YSG. YSG kasmanızı yine ben önermiyorum. Çünkü eskisi kadar etkili değil. Ya etkili ama şu şekilde kafa bastığınız zaman KVK 3'e kadar hiçbir şekilde kafa basamayacaksınız. Birikme de yapamayacaksınız. KVK 3 komutanları, okçu komutanları, Fethi Sezonu komutanları daha güçlü olduğu için YSG'ye göre ve alan etkili vurduğu için o yüzden YSG kasmanızı önermem. Ama yine de balinalar kasma yolunda ilerliyorlar. Eğer çok para harcamıyorsanız, free to play oyuncuysanız YSG yapmanızı önermem. Sadece açıp bırakabilirsiniz. Keira, Ceroli krizi etkinliğinden kasılan bir komutandır. Okçu bir komutandır. O yüzden Ceroli krizinde hiçbir şekilde kasamayacağınız için veya kasmak ile uğraşmayacağınız için oynanmaz olarak koyuyorum. KVK 1'de piyade, süvari, okçu. Şimdi herkes okçu oynanmaz söylüyor. Herkes okçu oynanmayacağını söylüyor. Ama süvari zaten KVK 1'de 2'de hiçbir şekilde alanda duramıyor. Çünkü piyadeler çok güçlü oluyor. Sun Tzu mor komutan ama yani çoğu efsanevi komutana göre de KVK 1'de 2'de çok güçlü bir komutan. O yüzden süvarileri direkt eritiyor. Ve alan hasar vurduğu için etkili oluyor. Bu yüzden piyade zaten sadece genellikle KVK'larda ayakta kalıyor. Bu yüzden okçu oynanabilir. Çünkü piyadeyi eritebilecek tek birim okçudur. Çünkü piyade süvariyi döver, süvari okçuyu döver, okçu piyadeyi döver. Şimdi sadece KVK'da sadece piyade kaldığı için okçu oynamak bana göre mantıklı. Ama çok da kaynağınızı harcayabilirsiniz. Çok dayanıklı olacağını da düşünmüyorum. Ama oynamak isteyenler yine de oynayabilir. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım.